Gerçekliğin, Darwinci bir hayatta kalma süzgecinden geçerek şekillendiğini hayal edin. Kulağa çılgınca gelse de kuantum Darwinizmi adlı teori tam olarak bunu öne sürüyor. Klasik dünyamızın kuantum dünyadaki olasılıklardan çevrenin yaptığı bir doğal seçilim sonucunda ortaya çıktığını iddia ediyor. Yani gerçeklik dediğimiz şey, kuantum süperpozisyon denizindeki sayısız mümkün durum arasından en uygun olanların ayıklanmasıyla beliriyor. Adeta en güçlü olan kazansın prensibi. Bu fikir, 100 yılı aşkın süredir fizikçilerin kafasını kurcalayan ölçüm problemini çözmek için önerildi. Ölçüm problemi kısaca, bir kuantum sistemine baktığımız anda neden sadece tek bir sonucun gerçekleştiğini, örneğin Schrödinger'in kedisinin aynı anda hem ölü hem diri görülmediğini açıklayamama sorunudur. Kuantum Darwinizmi işte bu soruna farklı bir çözüm getiriyor. Dalga fonksiyonunun gizemli bir şekilde çökmesine gerek kalmadan, doğa kendi kendine bir eleme yaparak kuantum olasılıkları klasik gerçeğe dönüştürüyor. Peki bu neden önemli? Çünkü bu teori doğruysa, kuantum ile klasik dünya arasındaki o garip uçurum sonunda kapanabilir. Kuantum fiziğinin belirsiz, aynı anda birçok durumda olabilen dünyası nasıl oluyor da bizim tek bir kesin gerçeklik deneyimimize dönüşüyor? Kuantum Darwinizmi der ki, çevremiz, yani etrafımızdaki ortam, hava molekülleri, fotonlar vesaire sürekli bir gözlemci gibi davranarak hangi kuantum bilgisinin kalıcı olacağına karar veriyor. Üstelik bunu yaparken herhangi bir bilinçli gözlemciye ihtiyaç duymuyor. İnsan olsun veya başka bir canlı fark etmiyor. Önemli olan tek şey, kuantum sistemle ilgili bilginin ortamda kopyalanıp yayılması. Bir insanın o bilgiyi okuyup okumaması gerekmiyor. Bu yönüyle kuantum Darwinizmi, gözlemci olmadan gerçeklik var olamaz diyen yorumlardan sıyrılarak, evrenin kendisini bir gözlemci haline getiriyor. Eğer bu bakış açısı doğrulanırsa, atom altı dünyanın garip olasılıklarının nasıl olup da tek bir objektif gerçekliğe dönüştüğü anlaşılacak. Yani makroskopik dünyamızın deterministik ve herkes için aynı oluşunun sırrı çözülebilecek. Kulağa hem heyecan verici hem de biraz ürkütücü geliyor, değil mi? Şimdi gelin, bu fikrin detaylarına adım adım ve eğlenceli bir şekilde bakalım. Önce sorunu bir netleştirelim. Kuantum dünyasının tuhaflığı ve ölçümün gizemi tam olarak neydi ve neden Darwinci bir çözüm düşünülmüş? Klasik fizikte gördüğümüz, dokunduğumuz her şey belirli ve nettir. Bir tenis topu saatte 200 kilometre hızla gidiyorsa, ona baktığımızda gerçekten o hızla gittiğini görürüz. Hepsi bu. Sürpriz yoktur. Ne var ki, kuantum dünyasında işler o kadar basit değil. Bir elektron veya atom aynı anda birçok farklı durumda olabilen bir süperpozisyon halinde bulunabilir. Bu, sanki elektronun aynı anda birden fazla yerde olması ya da bir kedinin hem ölü hem diri olması gibidir. Merhaba Schrödinger'in kedisi. Elbette gerçekte bir ölçüm yaptığımızda tek bir sonuç elde ederiz. Elektron dedektörde belirli bir noktada çıkar, kedi ya canlıdır ya ölüdür. Ama ölçüm öncesinde matematiksel olarak tüm bu olasılıklar yan yana durur. Ölçüm problemi işte burada ortaya çıkar. Kuantum mekaniğinin temel denklemi, Schrödinger denklemi, bir sistemin süperpozisyonda evrileceğini söyler ama biz ölçüm yaptığımız an süperpozisyon kaybolur ve tek bir sonuçla karşılaşırız. Bu geçiş nasıl ve neden oluyor? Klasik yorum, dalga fonksiyonunun ölçümle birlikte gizemli bir şekilde çöktüğünü söyler. Yani doğa sanki zar atıp olasılıklardan birini rastgele seçiyor. Fakat bu açıklama nasıl sorusunu geçiştirir ve ayrıca kimin ölçümü yaptığı sorusunu doğurur. Gözlemci insan mı olmalı? Bilinç şart mı? Yoksa bir kamera kayıt alsa yeter mi? Bu tarz sorular fizikçileri 10 yıllardır tartışmaya itti. İşte tam bu noktada sahneye kuantum Darwinizmi giriyor. Bu teori, ölçüm olayının aslında sürekli ve herkesin içinde olduğu bir süreç olduğunu savunuyor. Yani evren, minik kuantum sistemleri sürekli gözlemliyor. Gözlemci derken bir laboratuvar asistanı değil, çevrenin ta kendisi kastediliyor. Atomlar, fotonlar, moleküller, hepsi etkileştikleri kuantum sistemi an be an ölçüyor ve bu etkileşim sonucunda bilgi alışverişi oluyor. Kulağa soyut geldi mi? Şöyle düşünün, bir atomu havaya bıraktığınızı farz edin. Diyelim ki atom bir süperpozisyon halinde, spin yukarı,
ve spin aşağı olasılıklarını aynı anda barındırıyor. Bu atom havadaki bir molekülle çarpışsın. Çarpışma olduğunda atom ile hava molekülü dolaşık, entangled hale gelir. Yani kuantum durumları birbirine bağlanır. Artık atomun spin yukarı olma durumu, hava molekülünün belli bir yöne itilmesiyle bağlantılıdır. Atom spin aşağı ise molekül başka bir yöne itilecektir. İki olasılık da birlikte mevcuttur ve atom plus molekül sistemi ikili bir süperpozisyona dönüşmüştür. Sonra bu molekül gidip başka moleküllerle çarpışır, atom da öyle derken dolaşıklık gittikçe yayılır. En başta sadece atomun kendi içinde olan belirsizlik, şimdi etraftaki birçok parçacığa da dağılmış durumda. Artık atomun süperpozisyonu çevrenin her yerine bulaşmıştır diyebiliriz. Biz atomu doğrudan ölçmesek bile çevreyle o kadar iç içe geçmiştir ki atomun farklı hallerinin birbiriyle kuantumca etkileşmesi, interferansı imkansız hale gelir. Dışarıdan bakınca sanki atomun süperpozisyonu yok olmuş, yerine klasik olasılıklar menüsü gelmiştir. Bu olaya fizikçiler dekoherans, bütünlüğün bozulması der. Dekoherans, hassas kuantum davranışlarının gürültülü çevreyle etkileşim sonucu hızla silinmesidir. Büyük sistemlerde, yani etrafta çok parçacık varsa, kuantum garipliklerinin görünmemesinin başlıca sebebi de budur. Üstelik, dekoherans inanılmaz hızlı işler. Havada süzülen toz zerresi büyüklüğünde bir nesneyi alıp, aynı anda biraz sağda ve biraz solda olacak şekilde, toz zerresinin boyu kadar bir mesafeyle, bir kuantum süperpozisyona koyduğumuzu hayal edelim. Havadaki moleküller çarptığında, bu süperpozisyonun ne kadar sürede bozulacağını tahmin edersiniz. Vakumda, yani boşlukta bile, çevredeki birkaç foton anında benzer bir etki yapar. Yani süperpozisyonlar aslında inanılmaz kırılgandır. Bu yüzden gündelik hayatta asla ölü ve diri kedi görmeyiz. Çevre, o garip kuantum durumları anında bozar. Dekoherans kavramı 1970'lerde Heinz-Dieter Zech tarafından fark edilmiş, 1980'lerde Wojciech Zurek tarafından geliştirilip ün kazandırılmıştır. Artık deneysel olarak da defalarca doğrulandı. Kuantum sistemler, izole kalmadıkları sürece çevreyle etkileşip kuantum davranışlarını yitirirler. Ancak burada hala bir eksik var. Dekoherans, süperpozisyon neden gözden kaybolur sorusunu cevaplıyor ama hangi klasik sonuca dönüşür sorusunu tam cevaplamıyor. Yani süperpozisyon dağıldığında geriye kalan hangi durum olacak? İşte kuantum Darwinizmi bu noktada devreye giriyor. Charles Darwin'in doğal seçilim fikrine göre doğada çevresine en iyi uyum sağlayan canlılar hayatta kalır ve nesiller boyu devam eder. Şimdi benzer bir mekanizmanın kuantum dünyada işlediğini düşünün. Kuantum Darwinizmine göre bir kuantum sistemin birçok olası durumundan sadece çevrenin hoşgörüsüne, en dayanıklı olanları ayakta kalır, diğerleri elenip gider. Zurek ve ekibinin yaptığı hesaplar gösterdi ki, çevreyle etkileşim her kuantum durumunu eşit şekilde yok etmez. Bazı özel durumlar vardır ki, çevreyle etkileşime girdiklerinde ya tamamen bozulmadan kalırlar ya da çok az değişerek yollarına devam ederler. İşte bu dayanıklı kuantum durumlara işaret durumları, pointer states denir. İsim nereden geliyor derseniz, klasik bir ölçüm cihazının ibresi, pointer, hangi değerleri gösterebiliyorsa, kuantum sistemin de çevreyle etkileşim sonrası alabileceği istikrarlı haller genelde onlardır. Örneğin, bir parçacığın konumu böyle bir işaret durumudur. Çevre, mesela hava molekülleri, parçacığın yerini hızlıca belirginleştirir. Ama parçacığın farklı yerlerde aynı anda olma durumu, konum süperpozisyonu, çevre için sevilen bir durum değildir. Etkileşim sonucu hemen belirli bir konuma dağılır. Yani çevre, kuantum sistemin süperpozisyonları arasından bazılarını adeta çöpüne atıp bazılarını seçer. Bu seçilenler, klasik fiziğin tanıdık, kararlı özellikleridir. Belirli bir konumda olmak, belli bir hız değeriyle ilerlemek gibi. Bu noktada doğal seçilim benzetmesi daha net ortaya çıkıyor. Kuantum dünyada hayatta kalan durumlar, çevrede kendilerinin kopyalarını yayabilen durumlar. Kopya yaymak da ne demek diyebilirsiniz. Şu demek, çevre, kuantum sistemin belli bir özelliğini sanki kayıt edip kopyalarını birçok yere dağıtır. Bir elektronu görmeseniz bile, onun geçtiği yerlerden saçılan fotonlar size elektronun nerede olduğunu söyleyebilir.
fotonlar o bilginin kopyalarıdır. Klasik bir nesnenin özellikleri, mesela bir elma kırmızı renkte ve masanın üstünde duruyor diyelim. Çevresine sürekli bu bilgilerle ilgili izler bırakır. O elmaya çarpıp gözünüze gelen ışık, elmanın renginin ve yerinin bilgisini taşır. Bu bilgi kopyaları ne kadar fazlaysa, o nesnenin özelliği o kadar objektif olur. Çünkü pek çok farklı gözlemci aynı bilgiye ulaşıp aynı sonuca varabilir. Zurek bu yüzden bir kuantum özellik hem çevre tarafından seçilmeye dayanıklı olmalı hem de çevreye güçlü bir iz bırakabilmeli diyor. İşte bu iki koşulu en iyi sağlayan durumlar, en uygun durumlar olarak çevre tarafından ödüllendiriliyor. Onlar kalıcı hale geliyor. Diğer olasılıklar ise silikleşip erişilemez oluyor. Zurek bu fikre kuantum darwinizmi adını bu nedenle verdi. En uygun olanın hayatta kalması benzetmesi tam oturuyor. Kuantum darwinizmi diyor ki, süperpozisyondaki kedilerden sadece biri yayın hayatına devam ediyor. Çevre, bir anlamda bir TV yapımcısı gibi yüzlerce program arasından sadece tutacak bir iki tanesini yayına sokuyor, diğerlerini iptal ediyor. Süperpozisyondaki kuantum durumları da o iptal edilen diziler gibi çevreyle uyuşmayanlar yayından kaldırılıyor. Ayakta kalan dizi, yani durum, tüm ekosisteme, çevreye, kendini kopyalarla duyuran ve kararlı kalan durum oluyor. Bu yüzden biz kediyi kutuyu açtığımızda tek bir halde buluyoruz. Çünkü o hal çevrede zaten baskın şekilde varlığını duyurmuş durumda, diğer olasılıklardan eser kalmamış. Bir başka benzetmede Zurek'in kendi sözlerinden verelim. Kuantum darwinizminin temel fikri, bizim aslında doğrudan bir ölçüm yapmıyor oluşumuzdur, diyor Zurek. Çevre, kocaman bir reklam panosu gibi evrenimizle ilgili bilgilerin birçok kopyasını her yere dağıtıyor. Yani çevre adeta her kuantum sistemin durumunu afişe eden, ilan eden bir mecra. Bu sayede biz bakmasak da bilgiler ortalık. Sonuç, nesnel gerçeklik ortaya çıkıyor. Pek çok farklı göz, farklı açıdan baksa da aynı şeyi görüyor. Çünkü hepsi çevrenin yayınladığı o ilanlara bakıyor. İşte çevrenin bir nevi tanık, şahit rolü oynamasından dolayı bu mekanizmaya Zurek Environment as a Witness, yani tanık olarak çevre de diyor. Biz insanlar, bilincimizle gözlem yapalım ya da yapmayalım, çevre zaten gözlem işini yapıyor. Bilinçli bir gözlemciye gerek kalmıyor, gerçeklik seçimini çoktan kendi kendine halletmiş oluyor. Kuantum darwinizminde madde veya enerji değil, bilgi başrolde. Hangi bilginin kalıcı olup herkesçe erişilebilir olduğuna göre neyin gerçek sayıldığı belirleniyor. Bu görüşe göre fiziksel gerçeklik, temelinde bir bilgi paylaşımı fenomeni. Örneğin, bir elektronun spini yukarı mı, aşağı mı? Bu sorunun cevabı, elektronun çevresine bu bilgiyle ilgili nasıl izler bıraktığına göre anlam kazanıyor. Çevre, spin, yukarı bilgisini kopyalarla doldurduysa, tüm ölçüm cihazları ve gözlemciler onu yukarı olarak görecek, dolayısıyla gerçek değeri yukarı olacak. Spin aşağı olma olasılığı belki de başka bir yerde kuantum düzeyde devam ediyor olabilir. Örneğin, Everett'in çoklu dünyalar yorumunda alternatif bir evrende gibi. Ancak bizim evrenimizde ona dair en ufak bir iz yoksa, o olasılık pratikte gerçekliğimizde var olmuyor. Bu bakış açısı, felsefi olarak da ilgi çekici. Gerçek olan nedir sorusuna, erişebildiğimiz bilgidir cevabını veriyor. Aslında bilim yaparken de biz tam bunu yapmıyor muyuz? Doğayı gözlemleyip ölçüyoruz, yani bilgi topluyoruz. Eğer bilgi yoksa, o şey fiziksel dünyada yokmuş gibi davranıyoruz. Kuantum darwinizmi bunu evrensel bir ilke haline getiriyor. Bilgi varlığı, fiziksel varlık. Ayrıca bu teori, kuantum fiziğinde uzun süre kafa karıştıran gözlemci etkisi mevzusunu da yeniden çerçeveliyor. Gözlemci etkisi der ki, bir sistemi gözlemlediğinizde onu rahatsız eder, değiştirirsiniz. Kuantum darwinizminde ise zaten çevre her an sistemi rahatsız ettiğinden bizim ekstra bir etkimiz olmuyor. Biz sadece çevrenin çoktan yaymış olduğu bilgiyi pasifçe devralıyoruz. Bir bakıma doğa kendi kendini ölçüyor ve bizim yaptığımız sadece bu hazır ölçüm sonuçlarını okumak oluyor. Bilginin bu merkezi rolü modern fiziğin diğer alanlarında da karşımıza çıkıyor. Örneğin kara deliklerle ilgili ünlü bilgi paradoksu, termodinamikteki entropi kavramı, entropi kabaca bilgi eksikliği veya düzensizlik ölçüsü olarak da düşünülebilir. Veya kuantum bilgisayarların gücü. Tüm bunlar
fiziğin özünde bilginin yattığını ima ediyor. Kuantum Darwinizmi de bu resme güzel bir parça ekliyor. Gerçekliği tanımlayan şey, hangi kuantum bilgisinin redundant, gereğinden fazla, bol miktarda, şekilde evrene yayılabildiği. Zurek bunu bilginin reklamı olarak ifade etmişti. Bilgi ne kadar çok kanalda ilan edilirse o kadar gerçek hale geliyor. Kuantum Darwinizmi ise zamanın okunu düz tutar. Geçmişten geleceğe giden normal etkileşimlerle ilave egzotik mekanizmalar eklemeden çözüm sunmaya çalışır. Ama her iki yaklaşım da ölçüm denen muammanın ardında belki de bilinmeyen daha derin bir şeyler yattığını gösteriyor. Kuantum Darwinizmi kağıt üzerinde kulağa hoş geliyor, peki gerçek dünyada izlerini görebilir miyiz? Son birkaç yılda bilim insanları tam da bunu araştırmaya başladı. 2019'da 3 ayrı araştırma grubu, biri İtalya'da, biri Çin'de, biri de Almanya'da bu teorinin öngörülerini küçük ölçekli sistemlerde sınayan deneyler yaptılar. Genel olarak yaptıkları şey şuydu: bir kuantum sistem aldılar, mesela bir fotonun polarizasyonu veya bir elektronun spini gibi ve bu sisteme ortam rolü oynayacak birden çok alt sistem etkileştirdiler. Örneğin, bir deneyde lazer ışınları ve optik cihazlarla fotonlar kullanıldı. Başka bir deneyde elmas içindeki nitrojen boşluk merkezleri, küçük kuantum manyetik anlar kullanıldı. Bu deneylerde araştırmacılar, bir kuantum sistemin belirli bir bilgisinin, örneğin fotonun belirli bir polarizasyon değeri, ortamın farklı parçalarında tekrarlandığına dair işaretler aradılar. Yani bakılan şey şuydu: ortamı parçalara bölüp her bir parçadan sisteme dair bilgi okumaya çalıştığınızda hepsinde aynı sonucu mu görüyorsunuz? Eğer evet ise bu kuantum Darwinizminin öngördüğü bilgi kopyalanmasının bir işareti olacaktı. İlk sonuçlar oldukça umut verici çıktı. 3 deneyde farklı sistemler kullanmalarına rağmen redundant bilgi dediğimiz olayın izini gözlemledi. Yani kuantum sistemin durumu hakkında bilgi ortamın birden çok ve bağımsız kısmına yayılmış görünüyordu. Hatta Zurek bu çalışmalar için hepsi bekleneni gördü, en azından yaklaşık olarak diye belirtti. Elbette deneyler henüz çok basit koşullarda gerçekleştirildi ve objektif gerçekliğin tümüyle gözlemlenmesi gibi büyük laflar etmek için erken. Uzmanlar, teorinin tam anlamıyla doğrulanması için daha yapacak çok iş olduğunu vurguluyor. Ancak şimdiden bu testler, kuantum Darwinizminin en azından temelde tutarlı olduğunu gösterdi bile diyebiliriz. Örneğin, bir foton demetiyle yapılan deneyde araştırmacılar, fotonların polarizasyon bilgisinin farklı dedektörlerde aynı olduğuna dair korelasyonlar buldular. Bu tam da teorinin birden fazla gözlemci aynı bilgiye ulaşabilir beklentisiyle uyumluydu. Yakın gelecekte, kuantum teknolojilerinin gelişmesiyle beraber daha büyük sistemlerde ve daha hassas ortamlarda bu fikir test edilmeye devam edecek. Belki kuantum sensörler kullanarak çevreye yayılan bilgiyi daha doğrudan haritalayabileceğiz. Belki de kuantum Darwinizmine aykırı bir durum keşfedeceğiz ve teori revizyona ihtiyaç duyacak. Bilim böyle ilerliyor. Fikirler atılır, test edilir, eksikleri bulunur veya doğrulanır. Kuantum Darwinizmi şu anda bu maceranın erken basamaklarında, ancak şimdiden fizik dünyasında heyecan uyandırmış durumda. Toparlarsak, kuantum Darwinizmi, evrendeki nesnel gerçekliğin, kuantum düzeyde gerçekleşen bir eleme ve yayılma süreci sonunda ortaya çıktığını söylüyor. Kuantum belirsizlik denizinden çevreyle etkileşime en dayanıklı ve bilgisi etrafa en çok yayılabilen durumlar sıyrılıyor ve işte o durumlar gerçek dediğimiz dünyayı inşa ediyor. Böylece hem ölçüm problemi için göz alıcı bir çözüm önerisi sunuyor, çöküşü çevre yapıyor diyebiliriz. Hem de neden makroskopik dünyamız kuantum gibi garip değil sorusunu yanıtlıyor. Çünkü garip süperpozisyonların hiçbir şansı yok, çevre onları anında oyun dışında bırakıyor. Elbette bu hikayede keşfedilecek çok şey var. Belki kuantum Darwinizmi tüm ayrıntılarıyla doğru çıkacak ve kuantum ile klasik fiziği birbirine bağlayan köprümüz olacak. Belki de eksikleri bulunacak ve başka teorilerle birleşecek ya da yerini başka bir yaklaşıma bırakacak. Gerçeklik dediğimiz şeyi anlamaya çalışmak, insanlık için bitmeyecek bir serüven gibi görünüyor. Eğer zaman, uzay, madde aslında altında yatan bilgilerin bir yansıması ise, bu bizim doğadaki yerimize dair de derin sorular uyandırıyor. Düşüncelerinizi yorumlarda duymayı çok isteriz.
Eğer bu video zihninizde yeni pencereler açtıysa, beğenmeyi ve benzer içerikler için abone olmayı unutmayın. Gerçeklik sandığımızdan daha tuhaf olabilir ama bilimin ışığında bu tuhaflığı anlaşılır kılmak bizim elimizde. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.